Türk oyunlarını araştırmaya çalıştığımda genellikle retro oyunlar veya Türklerin yaptığı ilk oyun adı altında videolar çıkmakta. Bu sebeple kendi modern Türk oyunlarını listemi sıralamak istedim. Video iceberg tarzında olacak, yani en popülerden daha az bilinenlere ilerlemeye çalışacağız. Bu kadar şart koşmamın sebebi aslında listenin kafadan uydurma olması. İlgimi çeken bazı oyunları belirli bir kalıba uydurma çabası diyebiliriz. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. Listenin en başında bilinirliği zirvede olan 2008 yapımı Mount & Blade serisi geliyor. Orta çağda geçen strateji oyunu olan serimizde amacımız bilinmeyen bir savaşçı olarak ordumuzu strateji sistemleriyle büyütmek. Zamanla eklenen oyun ve eklentileriyle bu büyüme hedefine ulaşabilmek için kullanabileceğiniz yeni mekanikler de eklenmiştir. 2008'de başlayan seri 2020'de çıkarılan oyuna kadar birçok genişleme paketiyle ismini oyun dünyasına kazınmış durumda. Artık Türk yapımı bir oyun olmanın yanı sıra globalde başarıya ulaşmış bir strateji oyunu olarak da anılmakta. Zula 2015 yılında MMORPG tarzında bir oyun olarak kendi web sitesinde ücretsiz olarak indirilebilecek bir şekilde piyasaya sürüldü. İlk başlangıçta oyunun genişliği ve vizyonu Türk topluluğu tarafından olumlu karşılandı, ancak ilerleyen dönemlerde birkaç tümsekle karşılaştı. Öncelikli olarak oyunun bugün bile en çok şikayet edilen kısmı Pay to Win sistemi. Çoğu oyuncu oyundaki para ile alınabilen özelliklerin kozmetik olmasından ziyade oynanıcı etki eden süresiz upgrade'ler olmasından bahsediyor. Bunun dışında Steam üzerinden olumlu inceleme yapmanız durumunda kampanya uygulanması sebebiyle Valve Zula'yı Steam'den kaldırdı. Ancak 2018'de yeniden eklendi. Şu anda inceleme durumu karışık olarak gözükmekte. 2008 yılında piyasaya sürülen Sanalika MMORPG türünde bir sanal dünya oyunudur. Bu yıllarda bırakın Türkiye'yi, dünyada bile bu tarz oyun bulunması zor olduğu için büyük bir ilgiyle karşılandı. Oyuncular birbirleriyle sohbet edebilir, meslek seçebilir, konut sahibi olabilir, işletme açabilir ve parti düzenleyebilirler. 2010 senesine geldiğimizde oyunun yapımcısı oyuncu sayısının 10 milyona yaklaştığını açıkladı, ancak bu zamanda internette veya sosyal medyada bulduysanız Sanalika pek büyüklüğü veya sosyalleşme sistemiyle anılan bir oyun değildi. 2010'larda böyle büyük bir oyunun var olması demek, moderasyonun da gayet sıkıntılı olması demekti. Genellikle Sanalika'dan bir görüntü paylaşıldığında küfür, hakaret veya müstehcen içerik içermekteydi. Bu sebeple 2011 yılında Ankara 7. Sulh Ceza Mahkemesi Sanalika'ya erişim engeli getirdi. Oyunun yapımcıları oyunlarının yargısız infaz edildiğini ve aslında çocukların gelişiminde katkıda bulunduğunu açıkladı. 2 ay sonra yapılan incelemelerin ardından erişim engeli kaldırıldı ve 18 yaş altı bireyler için alınan tedbirler sonrasında Sanalika globale açılmış şekilde oynanılabilmeye hala devam etmektedir. Anomaly Agent YouTuber Enis Kirazoğlu'nun parçası olduğu Few Games tarafından 2024 senesinde piyasaya sürüldü. Oyun, aksiyon platformer türünde cyberpunk bir şehirde anormallikleri avladığımız bir yapım. Globalde ve Türkiye'de oynanışıyla övüldü, hikayesi ise komedi temeliyle oyun türü için uygun bulundu. İlk başta oyun Türkiye'de duyulduğunda saçma bir eleştiri dalgasına maruz kaldı. Türk oyun topluluğu ikiye ayrılmış durumdaydı. Bir grup oyuncu sadece oyunu Türk yapımı olduğu için şakşaklanması gereken bir yapım olarak görmekteydi. Diğer grup ise oyunun 3 boyutlu olmadığını, bir YouTuber'dan daha büyük bütçeli bir yapım bekledikleri tarzında komik bir eleştiride bulunmaktaydı. İlginç olan tarafı ise pixel art bir oyunu yapmak 3 boyutlu bir oyunu yapmaktan daha fazla kaynak ve emek gerektiren bir oyun türüdür. Günün sonunda Anomaly Agent kendi kitlesini oluşturduğu olumlu bir inceleme skoru ile globale oturdu. Erzurum 2021 tarihinde çıkan ve Türk oyuncu kitlesi arasında tartışma yaratan bir yapımdır. Oyun ana karakteri olan Taylan'ın kaçış hikayesini anlatmaktadır. Hayatta kalma mekanikleriyle Taylan'ı bir hedeften öbürüne götürmeye çalışıyoruz. Ancak görüntülerde fark edebileceğiniz gibi oyunda hayatta kalma mekaniklerine fazla özen gösterilmemiş ve sık sık hata vermektedir. Normalde üzerine fazla konuşulmaması gereken ve göz ardı edilmesi gereken bir oyun, ancak bazı yayıncıların oyunu oynayıp objektif bir şekilde eleştirmelerinden sonra köstek olmayın, destek olun isimli kitle yayıncılara saldırmaya başladı. Bu kitle ilk Türk oyunu piyasaya sürüldüğünden beri her Türk oyununun sabote edilmemesi için her Türk oyununun ölmesi gerektiğini savunmakta. Anlayacağınız üzere birçok kişi bu grupla dalga geçmeye başladı. En azından Erzurum'un katkısının bu kitlenin artık ciddiye alınmamasına sebep olması diyebiliriz. ...2006 yapımı Kabus 22 çoğu oyuncu tarafından Türk yapımı Resident Evil olarak bilinmekte. Ama baktığımızda kendi hikayesi ve kendine has olan bir yapım olabildiğini görebiliyoruz. Hikayeniz bir kült ile başlıyor. 90'larda ortaya çıkan kült insanlara sonsuz mutluluk ve sağlık vaat ederek onları kendi tarafına çekmeye başarıyor ve kontrol edilemeyecek hale geliyor.
Sonrasında dünya devletlerinin de bu külte dahil olmasıyla beraber dünya 22 bölgeye ayrılıyor ve kültün yönetimiyle 22. bölge dışında tüm bölgeler yok oluyor. İnanışa göre 22. bölgeden çıkacak direniş dünyayı saran bu kötülüğü yok edecek. Oyun ana karakteri olan 22. bölgedeki direnişin parçası Demir ile başlamakta. Hikaye, oynanış ve tasarım açısından baktığımızda gayet ilgi çekici, kendi ayakları üzerinde durabilen bir oyun görüyoruz. Günümüzde ise hala göze görülür bir takipçi sayısına sahip. ...2021 yapımı In Silence oyununda Rake isimli görme engelli ama sesi çok duyarlı bir yaratıktan kaçmaya çalışıyoruz. Normalde Dead by Daylight benzetmesi yapılsa da tam tersine size sinir krizi geçirtmeyen bir oyun. Oyunun yapısı basit olsa da işlenişi zorlayıcı. Yaratıktan kaçmak için 2 tane seçeneğiniz var. Haritada bulunan araba parçalarını toplayıp arabayı tamir edip kaçmak ya da silah kilidinin şifresini öğrenip silahla yaratığı öldürmek. Burada önemli olan mekanik fazla ses yapmamak. Yaratık kısıtlı bir bakış açısına sahip olsa da haritadaki en ufak sesi fark edebiliyor. Yakınlık sohbet özelliğini eklediğimizde de dengeler eşitlenmiş oluyor. ...2014 yapımı Monochroma'da 2 erkek kardeşin hikayesini oynuyoruz. 2 kardeş uçurtma uçurmaya çalışırken küçük kardeş yaralanıyor ve abi olarak sizin onu sırtınızda taşıyarak yardım aramanız gerekmekte. Oyun görsel olarak gri ve kırmızı tonları kullanmakta ve puzzle platformlu oyun yapısına sahip. Maalesef oyun çıktığında puzzle yapılarının beğenilmemesi sebebiyle karışık incelemelerle karşılandı. Bugünlerde ise Limbo'ya olan benzer tarzı ve kendi hikayesiyle daha pozitif bakılmakta. Alaturka geliştirme aşamasında olan ama şimdiden globalde ilgi yakalamış bir yapı. Oyun retro grafikli GTA olarak anılmakta. En etkileyici yanı ise oyunun geliştiricisi Bufak, oyunu tamamen Unreal Engine Blueprint sistemiyle geliştirdiğini belirtiyor. Blueprint görsel sistemiyle kod yazmadan bile oyun geliştirmek mümkün. Ama üzerindeki kötü ön yargıları kırmak biraz zor. Alaturka'ya baktığınızda ise bu ön yargının gereksiz olduğunu ve gerçekten kaliteli oyunlar çıkarılabileceğini görebiliyoruz. Nedenini anlamadığım bir şekilde Türk oyuncu kitlesi her zaman gibi ikiye bölünmüş durumda. Bir taraf oyunu oynamadan gördükleri en iyi oyun olduğunu savunuyor, diğer taraf ise ayıplı mal satıyormuşuz gibi davranan bir kitle. Oyunun gerçek performansını ise çıktığında görebileceğiz. Koşuyorum doğduğumdan beri şark üzerindeki son yarımadada. Yolluyorlar beni oraya, buraya. Bilgi istiyorlar, topluyorum. Kes diyorlar, kesiyorum. 2007 yapımı İstanbul Kıyamet Vakti veya bilinen kısaltmasıyla İKV, ne kadar bir işe ilk giren kişi olsanız da kötü iş yönetimiyle nasıl yok olabileceğinizin üzücü bir örneği. Oyunumuzun konusu 1956 yılında dünyada yaşanan meteor yağmurlarıyla başlıyor. Bu meteor yağmurları sonrasında yıkılan İstanbul'da hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki 2000'lerin sonunda İstanbul'da yer alan bir MMORPG Türkiye'de çok ilgi gördü. Ancak ilerleyen dönemlerde yönetim aşamasında doğru adımlar atılmaması ve ilginin kaybolması ile ivmesini kaybetti. En son olarak da oyun güncelleme almayı bırakmış durumda. Şu anda oynamaya devam edilebilse de mevcut oyuncular ilerleyen dönemlerde gelebilecek kötü haberleri beklemekte. İnan bu kadar önemli olmasa seni rahatsız etmezdi. Maalesef ağaç kesen robotlar tekrar ortaya çıktı Süpercan. Sana şu an 20 dakikalık bir mesafede. Bu sefer işin arkasında kim var öğrenebiliriz. Kesinlikle. 2011 yapımı Süpercan oyununda amacımız doğaya zarar veren robotları Süpercan karakteriyle durdurup etraftaki çöpleri toplayarak doğaya yardım etmek. Oyunun oynanış tarzı 3. şahıs aksiyon macera olarak geçmekte. Burada asıl göz önüne çıkan Marvel karakterlerinin oyuna dahil olması. O dönemde gerekli bütçeye sahip olunması sayesinde lisans hakları satın alınmış. Bu sayede Süpercan ekibi Spider-Man, Iron Man ve Hulk gibi karakterlerin kullanım haklarını elde edebilmişler. Bu sebeple globalde bile ilgi çekmeyi başarabilmiş bir yapım. Fatih, ben Aylin. Hemen İstanbul'a gelmen lazım. Burada garip şeyler oluyor. Babana günlerdir ulaşamıyorum. İş yerinde de garip olaylar oluyor. İstanbul'a geldiğinde detaylarını konuşuruz. Kendine dikkat et. 2005 yapımı 3. şahıs aksiyon oyunu Pusu Uyanış'ta ana karakterimiz Fatih Yıldırım, babasının kaçırılmasını araştırmak için yolculuğa çıkıyor. Oyunu incelediğimizde 2005 yılında gerçekten yerli ve milli diyebileceğimiz nadir oyunlardan. Oyun motoru, ses efektleri ve modeller dahil her şey tamamen yapımcı tarafından üretilmiş durumda. Zamanındaki oyun fiyatlarının 70 yeni Türk lirası olmasına rağmen 20 yeni Türk lirası ile piyasaya sürüldü. Aynı şekilde olumlu gelen incelemeleri sayesinde zamanının 10.000 kopya ile en çok satan Türk oyunu oldu.
Black State henüz piyasaya çıkmamış olsa da şu anda Türk oyun sektörüne en çok zarar veren 7 büyük günahtan kibri çok güzel gösteriyor. Motion Capture yoktu mesela Türkiye'de, biz getirdik. AAA oyun yapacağız diyoruz. Yani ne demek? Kod tarafının A olması, ses tarafının A olması, grafiklerin A üzerinden A alması demek. Biz mesela RTX videosu yayınladığımızda Nvidia'dan bize dönüşü şöyle yaptılar. Bugüne kadar yayınladığımız en iyi RTX videosunu yaptınız. Death Stranding'in prodüktörlerinden biriyle konuştuk, Ricky ile. Şöyle dedi, Japonya'da çok meşhursunuz biliyor musunuz? Öncelikle oyun geliştiricisi takımın oyunlarını tanıtmalarında kullandıkları iddiaları göz önüne alırsak, en iyi ihtimalle geliştirici ekip daha dün oyun sektörüne katılmışlar ya da en kötü olasılığı düşünürsek geliştirici ekip daha oyun çıkmadan insanları dolandırmaya çalışmakta. Önümüze çıkan en büyük sorun oyunun inatla Türkiye'nin ilk AAA oyunu olarak pazarlanması. Bir oyunun AAA sayılması için yüz milyonlarca dolarla başlayan bir bütçeye sahip olması lazım. Anlatılacak daha çok komik detay var ama son olarak değinmek istediğim konu, tüm röportajlarda yapımcıların ve röportaj yapan sunucuların sürekli "Türkler sonunda başardı, biz bu işi çözdük" havasında olması. Daha oyun çıkmamışken, bir adet inceleme piyasaya sürülmemişken bu kadar saçma bir PR yapılması, oyunun çıkmadan zedelenmesi için gayet yeterli. Bu uzun açıklamadan sonra oyuna bakarsak anlatabileceğim fazla bir şey yok. Pozitif olarak oyun ortalama bir Türk oyunundan daha detaylı grafiklere sahip. Seslendirmeler iyi ve RTX teknolojisi kullanılmış. Bunun dışında söylenebilecek fazla bir detay bulunmamakta. Çünkü trailer bize Unreal Engine demosundan fazla bir bilgi veremiyor. Black State'in Türkiye'nin globale açılışı mı yoksa yerli No Man's Sky vakası mı olacağını bize zaman gösterecek. Öldürmekse birkaç erdemi bir araya getiren bir şereftir. Öldürdüğünüz insanların neden kalplerini çıkartıyordunuz? Çünkü ihtiyaçları yok. Yönetmenliğinin Filmler ve Filmler kanalının kurucusu Taha Ulukaya'nın yaptığı 2022 yapımı oyunumuz, Cerrah isimli seri katili konu almakta. Burada öne çıkan daha önce yabancı yapımlarda denenen FMV seçim tabanlı oynanış. Oyunda 100 farklı seçim ve 22 farklı son bulunmakta. Çoğu kişi tüm seçimlerin sona etki etmemesinden ve altyazı çevirilerindeki sıkıntılardan bahsetmiş. Ancak bu sorunlar haricinde Türk oyun dünyasına yenilikçi bir eklenti olmuş diyebiliriz. Magnificent, isn't it? It's hydrogen fusion. That's what creates our heat and our light. 2007 yapımı oyunumuz 2047 yılında Adrianopolis şehrinde yer almakta. Adrianopolis dünyanın birinci ülkelerinden oluşan Dünya Birliği isimli kapitalist hükümetin bir parçası. 2047'de hastalıklar ve suçlar neredeyse tamamen yok olmuş durumda. Bu sebeple çoğu vatandaş tamamen hedonizm üzerine bir hayat yaşamakta. Hikayemizin ana karakteri ise Dünya Barış Birliği görevlisi Phoenix Wallace. Kendisi kanunsuz devlet Odessa'da öldürülen bir birlik vatandaşının cinayetini araştırmakta sorumludur. Oyun 3. şahıs point and click sistemiyle çalışmakta ve oynanışın yarattığı açı animasyon ve dünya sunumuyla kapatmakta. Oyunun dünyası ve hikayesini işleyişi gerçekten etkileyici. Bu sebeple şu anda bile global bir niş kitleye ulaşmış durumda. ...2018 yapımı oyunumuzda amacımız ana karakterimiz Kayra'nın Narizit isimli ejderhadan aldığı yeteneklerle önümüze çıkan engelleri aşmak. Oyunun türü 2D platformer olarak geçmekte, öne çıkan tarafı ise oyunun doğası gereğiyle speedrunning'e açık olması. Bu sayede kendisine global bir topluluk elde etmiş durumda. Oyun değerlendirilmesi ise gayet pozitif ve oyunun zorluğu ile mekaniklerini över nitelikte. O zaman aşık olmanın şerefine. ...2022 yapımı oyunumuzda konumuz date'e çıkan Erdem ve Derya'nın ilişkisinin dinamiği ve sonuçları. Oyun FMV Dating Sim formatında ve 15 sonu bulunuyor. Normalde bu formatta bir oyundan bahsettiğimizde genelde yayıncıların veya içerik üreticilerinin videolarını da oynaması için oluşturulmuş düşük bütçeli, cash grab diyebileceğimiz oyunlar akla gelmekte. Ama tam tersine oyunu incelediğimizde gerçekten emek verilmiş oyuncuların rollerine hakim olduğu sağlam bir oyun karşımıza çıkmakta. Aynı şekilde doğru veya yanlış bir seçim yapmak yerine seçimlerinizin sizi nereye götüreceğini tahmin edemediğiniz eğlenceli bir yapıya sahip. ...2018 yapımı hikaye tabanlı yürüme simülasyonu oyunumuzda terk edilmiş bir adada gerçekleşen anormal olaylara anlam vermeye çalışıyoruz. Oyunun temalarında sevgi, yas ve kayıp bulunmakta. Ayrıca bunu kaotik bir sanatla size anlatmaya çalışıyor. Oyunun anlamı tamamen oyuncunun tercümesine bırakılmış durumda. Eğer kısa bir sürreal sanat müzesini gezmek isterseniz oyunun ilginizi çekebilir.
Dede Korkut ve Türk mitolojisini konu alan 2020 oyunumuzda amacımız ana karakterimiz Uruz'la kaybedilen bir savaş sonrası babasının saygısını tekrar elde etmeye çalışmak. Oyunun dikkat çekici piksel tasarımı ile birlikte onu kullanım şekli de epey etkileyici. Genellikle piksel art oyunlardaki animasyon eksikliğine alışılmış olsa da Uruz hem animasyonlarıyla hem de sahne kompozisyonuyla öne çıkmaya başarıyor. 2002 yapımı oyunumuz hükümetin gizli bir kampta biyolojik deneyler ve yaratıklar geliştirdiğine dair bir ihbar mektubu alan araştırmacı gazeteci Aslı'nın ve paralı asker Hakan'ın hikayesini konu almakta. Hayatta kalma aksiyon oyunu olarak İdris Çelik tarafından geliştirildi. Etkileyici olan İdris Çelik'in bu oyunu oyun motoru dahil olmak üzere tamamen sıfırdan yazması. Dağıtım süreci ise bir hali ilginç. Oyun 2 CD olarak mağazalarda ve dergilerde dağıtıldı. Ancak 2 CD aynı anda verilmedi, ayrı ayrı olarak dağıtıldı. Birinci CD Aslı'nın, ikinci CD ise Hakan'ın hikayesini işleyip iki farklı sona ulaşmakta. Yani elinize geçen CD fark etmeden bir tanesiyle bile oyunun sonuna erişebilirsiniz. Zamanında Türkiye'de oyun sektörünün temelleri bile atılmamışken teknik kişinin çıkarabileceği oyun ve pazarlama stratejisi bakımından oyun şu anda bile örnek alınabilir. ...1998 yapımı interaktif bir film yapımı oyunumuz, kız kardeşinin şüpheli ölümünü araştıran Ayça'yı konu almakta. Türkiye'de başlayan araştırma Peru'ya, oradan da eski bir tapınağa bağlanan uluslararası cinayete ve gizli örgüte uzanır. Oyun FMV ve 3 boyutlu arka planları karıştırarak sunulmakta. Zamanında teknik hataları ve bazı kötü dizayn seçimleri sebebiyle eleştirilere maruz kalsa da günümüzde bile kendisine takipçi kitlesi elde edebilmiş durumda. Listeyi bitirmiş bulunmaktayız. Başlarda Türk oyun sektörü şirketler ve indie oyunlar ile birlikte karışık olarak ilerlese de günümüze yaklaştığımızda başı indie oyunlar çekmeye başlamış. Bunun sebebi hakkında farklı detaylı bir video yapılabilir. Ancak günün sonunda çıkarabileceğiniz ders, Türkler baştan beri oyun sektörüne imkanları dahilinde katılmaya çalışmaktalar. Ve bu durum böyle devam edecek gibi gözükmekte. Love. Crimson